Merhaba sevgili seyirciler. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çayırhan Termik Santrali'nin AKP iktidarı tarafından özelleştirilmek istenmesine karşı işçiler çarşamba günü sabah erken saatlerden itibaren kendilerini madene kapatarak direnişe başladı. Özelleştirmeye karşı mücadeleye başlayan işçilerin direnişinin başlamasının hemen ardından direniş alanına ulaşan TKP heyeti gece geç saatlere kadar süren ilk günkü görüşmeler boyunca işçilerin yanında direniş alanında yer aldı. Bölgede bulunan TKP-MK üyesi Ali Ufuk Arıkan burada yaptığı konuşmada, özelleştirme saldırısına karşı direnen, madene ve aynı zamanda memleketine sahip çıkan işçilerin yanındayız. İşçiler kararlılıkla özelleştirme, peşkeş adımına karşı duruyorlar. Bu mücadele bizim de, tüm Ankaralıların da mücadelesi, dedi. Direnişin ikinci gününde bölgede bulunan parti heyeti, direnişi kırmaya dönük müdahalelere karşı işçilerin taleplerinin yanında olmaya devam etti. Bölgeyi ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işçilere bakanın mesajını okumasına tepki gösteren TKP Ankara İl Örgütü bir açıklama yaparak, Çayırhan Termik Santrali'nde maden işçileri özelleştirmeye karşı halkın kaynaklarının peşkeş çekilip patronlara teslim edilmesine karşı mücadele ederken direniş alanında okunan bu mesajın anlamı çok açık. Üretimi aksatıp bizi ithal kaynaklara mecbur eden adımları atan AKP iktidarıdır. Bu mesajın orada işçilere okunması ise çok açık bir direniş kırıcılığıdır ifadesini kullandı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz pazar günü gençlerle bir araya geldi. Türkiye Komünist Gençliği ve Yazılama Yayın Evi'nin Doğan Görsev'in aramızdan ayrılışının 9. yılında düzenlediği genç okur buluşmasında Okuyan'ın Devrimin Gölgesinde Berlin, Varşova, Ankara 1920 kitabı tartışıldı. Samsun'da uyuşturucuya karşı yaşamın dozunu yükselt futbol turnuvası, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yaşamını yitiren Nuri Asan, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve Asım Özkan anısına düzenlendi. Cumhuriyet Semtevi, TKP'li işçiler, Türkiye Komünist Gençliği ve Samsun Gençlik Topluluğu takımlarının yarıştığı turnuvaya Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Turnuvanın kazananı ve birincilik kupasının sahibi TKP'li işçiler takımı oldu. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin NATO ve emperyalist savaşa karşı göreve çağrısıyla başlattığı, ülkemizin güvenliği için, bağımsızlık ve egemenlik için, dünya barışı için Türkiye NATO'dan çıkmalıdır ifadeleri yer alan dilekçeye, aralarında akademisyen, yazar, gazeteci, şair, ressam ve oyuncuların da olduğu birçok önemli isim imza attı. Kampanyada toplanan imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecek. TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler imza kampanyasını Komünist Gündem izleyenleri için değerlendirdi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Türkiye'nin NATO üyeliğine son verilmesi için bir kampanya yürütüyor. NATO'ya Türkiye'nin güvenlik amacıyla girdiği, hatta NATO'nun bir güvenlik teşkilatı olduğu iddia edilir. Tam tersidir. NATO çok uzunca bir süredir dünyayı ateşe kana boğan bir askeri saldırgan, emperyalist örgüt. Bugünse lafı çok fazla uzatmadan NATO üyeliği Türkiye'nin güvenliğini arttırmıyor. Tam tersine Türkiye'nin hem kuzeyinde hem güneyinde her tarafında sürekli ısınmakta olan hararetin Türkiye'yi de bu hararetin içine doğru çekiyor. Filistin'de başlayan, Lübnan'ı, Suriye'yi ilgilendiren savaş ortamı NATO olmadan sürdürülemez. Karadeniz'in kuzeyinde ise Ukrayna Savaşı'nın NATO'nun genişleme stratejisinin ürünü, bir NATO provokasyonu olduğu çok açık. Türkiye'nin bunlara karşı korunaklı hale getirilmesi gerekli. Bunun koşulu Türkiye'nin NATO üyeliğine son verilmesi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Türkiye'nin yurtsever, barışsever aydınlarını göreve davet etti. İstanbul'dan İncirli'ye uzanan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Çeşitli yerleşimlerde toplantılar yapıldı. En son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmek üzere bir dilekçe imzaya açıldı. Bu dilekçeyi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz ve Türkiye'nin NATO üyeliğine son verilmesini, ilgili anlaşmaların lağvedilmesini talep ediyoruz. Son olarak ekleyeceğim şu, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının
gerçekçi olmadığını düşünenlere de rastlayabiliyoruz. Deniyor ki Türkiye NATO'dan çıkamaz. Büyük bir organizasyon ve bu imkansız, ütopik bir talep. Hiç öyle değil. NATO'nun meşruiyeti son derece sarsılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun hegemonyası dünya çapında sarsılmış durumda. Türkiye'nin NATO üyeliği ise gerekçelerini çoktan yitirmiş durumda. Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'nin tırnak içinde büyük siyasetçileri sabah akşam NATO'nun Türkiye'de nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatıyorlar. NATO'nun bir hegemonya problemi var. Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin meşruiyeti giderek sarsılıyor, giderek titrek hale geliyor. Türkiye'nin NATO'nun dışına çıkmasının gayet mümkün olduğunu düşünüyoruz. Talebimizin gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Gazi Semtevi'nde her ay yapılan Semtevi etkinliklerinin bu ayki gündemi devletleştirme şart başlığıyla yapıldı. Etkinlikte eğitim, sağlık ve enerji alanlarında yapılan özelleştirmenin sonuçları, devletleştirmenin neden acil bir ihtiyaç olduğu konuşuldu. 17 Kasım Pazar günü Memleket Sohbetleri kapsamında Karşıyaka Bahriye Üçok Semtevi'nde Karşıyakalılar bir araya geldi. TKP Parti Meclisi üyesi Endam Köybaşı, TKP-PM üyesi ve emekli diplomat Engin Solakoğlu ile emekli diplomat Alp İçen'in katıldığı söyleşinin konusu Orta Doğu'da İsrail saldırganlığı ve güncel gelişmelerdi. Ankara'da geçtiğimiz hafta sonu Batıkent Semtevi'nde TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler'in katılımıyla kapalı kapılar ardından tartışılan kimin çözümü başlıklı bir söyleşi yapıldı. Konuşmasına Nazım Hikmet'in "Her millet gibi büyük Türk milleti" dizesini hatırlatarak başlayan Aydemir Güler, Nazım burada Türk milletinin ve diğer tüm milletlerin büyüklüğünü vurgulamıştır. Milliyetçilik ise yalnızca kendi milletinin büyük olduğunu söyler. Bu bizi milliyetçilerden ayırır dedi. Yeni çözüm sürecine dair değerlendirmeler yapan Güler, ne AKP ve MHP ne de DEM Parti nasıl bir çözüm istediğini açıklamıyor. Bu mesele yalnızca Erdoğan ölene kadar koltukta kalsın diye ortaya atıldı dersek basite indirgemiş oluruz. Ortada bundan fazlası var. Bir hegemonya sorunu var ifadelerini kullandı. Sokulu Semtevi'nde ise Rönesans etkinlikleri kapsamında Profesör Doktor Gamze Yücesan Özdemir'in katılımıyla Proleterlerin Gündüzü, Günümüzde İşçi Sınıfı Kültürü ve İletişimi başlıklı söyleşi yapıldı. Gamze Yücesan Özdemir, işçi sınıfı kültürünün her zaman Marksizmin meselesi ve mücadelesi olduğunu belirterek iletişimin sınıfsallığını, burjuva iletişimiyle işçi sınıfı iletişiminin farklılıklarını anlattı. İşçi sınıfı kültürünün sermaye sınıfının karşıtlığında kurulan bir kültür olduğunun altını çizen Özdemir, sınıf kültürünü kuranlar, ortak deneyimler, hakkaniyet ve adalet arayışıdır ve sınıf kültürü belli ahlaki kodlarla oluşur dedi. Yıldızın parladığı anlar başlığında ise tarihimizdeki direniş örneklerinden söz eden Özdemir, gerçekleşebilir düşlerin sahibinin işçi sınıfı olduğunu söyledi. TKP Gaziantep İl Örgütü her ay düzenlenecek olan aydınlanma seminerlerinin ilkini kadına yönelik şiddetle mücadele gününe ayırdı. Kadın emeği ve mücadelesinin tarihsel ve güncel örnekleri Kadın Dayanışma Komitesi Gaziantep Sözcüsü Fatma Yücetaş tarafından aktarıldı. Yücetaş, Gaziantep'in kadın emeğinin en görünmez olduğu kentlerden biri olduğunu vurgularken, şiddet ve sömürü koşullarının ortadan kalkması için örgütlenmenin ve dayanışmanın önemine değindi. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın 29 Ekim'de gerçekleşen TKP etkinliğindeki konuşmasında çözüm olacaksa bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olacak ve ülkenin kaynakları bu ülkede yaşayan yurttaşlarımıza eşit dağıtılmak zorunda vurguları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Konuşmaya çeşitli kesimlerden gelen itirazları Sol Portal'a değerlendiren Okuyan, Türkiye'nin sınırlarını değiştirme perspektifi bugünkü dünyada devrimci bir proje olamaz ve sadece şu ya da bu emperyalist ülkenin projesi de değildir bu. Ülkemizde de Türkiye'nin sınırlarını değiştirmek için fırsat kollayan sermaye çevreleri var. Dediğim gibi Türkiye'yi genişletmeyi hayal ediyorlar. Türkiye'yi genişletme girişimi sonsuz savaşları, iç savaşları ve nihayetinde Türkiye'nin dağılmasını beraberinde getirir ifadelerini kullandı. Röportaj ulusal basında da dikkat çekti. TKP Çanakkale Örgütü'nün geçtiğimiz hafta İsrail ordusuna patlayıcı ve silah taşıyan Almanya bandıralı Katrin yük gemisine karşı gerçekleştirdiği protesto eylemi ve çalışmalar çeşitli basın organlarında yer aldı. İzmir Buca Belediyesi İmar AŞ işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıktı.
Grevin ikinci gününde işçilerin iradesi hiçe sayılarak sendika ve belediye temsilcileri arasında anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sözleşmenin imzalanmasına tepki gösteren işçiler ve TKP İzmir İl Örgütü bir açıklama yayınladı. İzmir'in dört bir yanında direnen belediye işçileri yalnız değil. Buca Belediyesi işçilerinin de mücadeleyi büyüterek gerekli cevabı vereceğine inanıyoruz. İradeleri gasp edilen işçilerin öfkesini paylaşıyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve Demokrat Parti'nin oylarıyla Lara sahilini 30 yıllığına ihale etme kararı alındı. Karara tepki gösteren Türkiye Komünist Partisi Güzeloba Semtevi, mahallemizde yer alan ve halkın kullanımına açık olan sahilin açıkça sermayeye peşkeş çekilmesi planlanmaktadır. Bir kamu kaynağımızın daha Antalya halkının kullanımına kapatılmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu.